Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Yeni yılın ilk videosunu sizlerle şu an paylaşıyorum. İnşallah severek izlersiniz, beğenirsiniz. Şimdi bunun için gerekli malzemelerim: iğnem var. Tek renk bir patiklik ip kullandım. Ve 3 mm şişlerim var. Gerçekten çok kolaylıkla örebileceğiniz bir model yapacağız şimdi sizlerle birlikte. 2 şişle çok kolay bir bebek patik modeli yapacağız. Yeni doğan bebekleriniz için gayet uygun bir model. Şimdi atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. 24 ilmek atarak şişime başlayacağım. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimizi gevşek atalım. Çok sıkıya bir ilmek atışı yapmayalım. Böyle 24 tane ilmek atalım. 24 tane ilmeğimi attım. Burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim bakın bu tarafta. Şimdi her zaman ben ilk ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir sonrakileri ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünü örüyoruz şu an. Son bir ilmek kalana kadar ilerleyelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz örüyorum. Kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın diye bu işlemi yapıyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Son ilmeğe gelince onu düz öreceğiz. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturdum. Ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda 11 diş haroşa sırası örelim. 12. sırayı örerken birlikte işlem yapacağız. Evet, 24 tane ilmeğimle 11 diş haroşa sırası ördüm. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 diş haroşa sırasını tamamladım. Şimdi 12. sıramı örerken buradan 8 ilmek keseceğiz. Nasıl yapıyoruz bunu? 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle 8 tane ilmek buradan keselim. Bu şekilde ben saymadım ama sizler keserken sayın. 24 ilmekten 8 çıkardığımızda 16 ilmek kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir ilmek daha keseceğiz. Evet. Şuradan 8 ilmeği eksilttik. Burada 16 ilmek kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 16 ilmekle örmeye devam ediyorum. Sırayı örerek tamamlayalım. Sıramı bitirdim. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Burada da yine ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Örgünün böyle ön yüzüne geçtim. Şimdi burada yine ilmekleri ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Burada bir diş haroşa sırası örmüş olacağız. Bakın 16 ilmeğimle. Bu sırayı tamamlayalım. Örgünün arka yüzünde de yine ilmeklerin tamamını ters örerek örgünün ön yüzüne tekrar gelelim. Evet, 16 ilmeğimle şöyle bir diş haroşa sırası ördüm. Örgünün ön yüzüne geldim. Şimdi ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim ve ilmekleri düz olarak örüyorum. Şöyle
sırayı bitirelim. Böyle örgünün ön yüzünde ilmekleri düz olarak ördük. Örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Örgünün arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Sırayı ilmekleri ters olarak örüp tamamlayalım. Örgünün ön yüzüne geldim. Şimdi burada bir diş haroşa sırası öreceğiz. Yani ilmekleri örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ters örüp tekrar ön yüze gelelim. Evet, bir diş haroşa sırası ördüm. Örgünün ön yüzüne geldim. Şimdi yine ilmeklerin tamamını düz öreceğim. Aynı modeli tekrar edeceğim. İlmeklerin tamamını düz örüp örgünün ön yüzünde düz örüyoruz. Arka yüzünde ters örüp örgünün ön yüzüne geldiğimizde yine bir diş haroşa sırası öreceğiz. Böyle bir düz bir haroşa sırası olarak ilerleyeceğiz. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Düz olarak ördük, bir diş haroşa sırası ördük. Düz olarak ördük, bir diş haroşa sırası ördük. Böyle düz olan sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 defa düz olarak örmüşüm ben. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet, bakın böyle sıraları tamamladım ben. Şöyle şu düz sıraları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa düz örgü ördüm. Bakın şu haroşa sıralarını sayarsak şu ortadan başlıyorum. Bakın şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de bu kenarda var 7. Bir de bu kenarda 8. 16 tane ilmeğimle 8 defa haroşa sırası ördüm. Şimdi bakın bu sırayı sonuncuyu da ördükten sonra şimdi burada örgünün arka yüzünden ördüm geldim. Şu an örgünün arka yüzündeyim. Burayı sırayı ördüm. Şimdi burada 8 ilmek kesmiştim ya, o 8 ilmeği buraya atacağım. Şöyle ipimi parmağıma doluyorum bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle 8 tane ilmeğimi buraya şişime attım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Burası örgümün ön yüzü. Şimdi attığım ilmekleri de örmeye devam ediyorum. Hepsini ters olarak örüyorum. Şöyle. Yine ilmeklerimi 24'e çıkarmış oldum. Bakın böyle. Bu şekilde toplamda 11 diş haroşa sırası örelim. Evet, böyle sıralarımı tamamladım. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane haroşa sırası ördüm. Bakın şöyle. Şimdi 12. sırayı örerken örgünün ön yüzünde ilmeklerimi kapatıyorum. Şöyle 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe alalım. Aynı işlemi tüm ilmeklere bu şekilde uygulayarak ilerleyelim. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu şöyle bir defa ters olarak örelim. Sonrasında ipimizi burada kısa keselim. Dikmek için bunu kullanmayacağız. Şu şekilde örgümü tamamlamış oldum. Şimdi dikimine geçelim. Evet. Öncelikle şu kısmını yapacağız. Örgünün ön yüzündeyim. Bakın şuradan bir ilmek aldım. Bir atlayarak ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Şöyle. Bir atlıyorum, alıyorum. Bir atlayıp alıyorum şöyle. Hepsini iğneme dizdim. İpimin ucunu düğümlemedim. Bunu da şöyle alalım.
Bakın böyle hepsini aldım. Ön yüzündeyim bakın örgümün. Şöyle hepsini bir büzelim. Büzdüğümde bakın arkasına geçtim. Şimdi şurada düğüm yapalım. Şöyle sıkıca bir düğüm atalım. Bunu 2-3 defa düğümleyebilirsiniz. Bu şekilde bakın. Düğüm kısmını yaptım. Şöyle göstereyim bakın. Düz tarafını çevirelim. Düz tarafı da bakın bu şekilde. Şimdi şu arkadan, şurası çok açık oluyor. Arkadan şöyle bir şurayı dikelim. Şöyle 2-3 defa dikmiş oldum. Büzdüğümüz kısmı değil, şu kısmı bakın. Şu yukarıya doğru olan kısmı. Şöyle ipimizi de gizleyelim. Şöyle bir kez daha düğüm atabiliriz şuraya. Bu ipi de sonrasında tığla gizleyebilirsiniz uç kısmını. Şimdi böyle burayı bitirdik, tamamladık. Şöyle bakın. Şimdi yine tersinden dikmeye başlayacağız. Dilerseniz bu taraftan, dilerseniz bu taraftan dikerek gidebilirsiniz. Ben şimdi şu taraftan, tam uç kısımdan dikmeye başlıyorum. İpimizi burada düğümleyelim. Buradan dikmeye başlayalım. İlmeklerin şöyle iç taraflarına batarak dikelim. Şöyle bakın, buradan bir ilmek, buradan bir ilmek. Buradan bir ilmek, buradan bir ilmek. Karşılıklı alıyorum onları. Böyle dikiyorum. Bu şekilde dikerek şu kısma kadar gelelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Bakın şöyle taban kısmı, şu kısmı. Böyle manken ayağıma da giydirdim. Çok güzel oldu. Gerçekten 0-6 aylık bebeklerinizin için çok uygun bir model oldu. Bakın böyle. Bu şekilde bir fiyonk vardı benim elimde. Onunla da süsledim ben. Dilerseniz kendiniz de örgü şeklinde fiyonk da yapabilirsiniz. Bağcık da yapabilirsiniz şu kısmına. Şu kısmı için düğme de kullanabilirsiniz. İnci boncuk da kullanabilirsiniz. Pompon da yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. İki şekilde de sizlere göstermek istedim. Bakın böyle. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anlatımlarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma destek olarak abone olabilirsiniz ve bir kalp atmayı unutmayalım. Hoşça kalın.